Merhaba, bugün size gül motifli hırka anlatımı yapacağım. Bilgileri baştan vermek istiyorum. Hırkanın genelinde toplam 847 gram ip kullandım. Yani yaklaşık 850 gram ip kullandım. Yumak sayısı verecek olursam 4 yumak Alize Cotton Gold 599 numara taş rengi kullandım. 4 yumak Alize Cotton Gold 279 numara gece mavisi kullandım. Ve 4 yumak Yarn Archins 52 numara koyu yeşil kullandım. Benim hırkamın boyu dörtlü. Videonun başında da gördüğünüz kısa bir hırka. Siz uzatmak istiyorsanız her sıra için boyuna 9 tane motif eklemeniz gerekiyor. Ben 60 motiften oluşturdum. Siz boyunu uzatmak için her sıraya 9 tane motif öreceksiniz. Ona göre de ip sayısını ayarlayabilirsiniz. Motiflerin örümünde ve hırkanın birleştirmesinde bedendeki lastik kısmında 3,5 milim tığ kullandım. Sadece bilek kısmına lastiği örerken bileğimizi sarsın diye 3 milim tığ kullandım. Sizin elinizde yarım numara daha küçük bir tığ numarası yoksa siz de bilek kısmında daha sıkı örersiniz ve bileğinize oturur hale getirirsiniz. Hırkanın eni 60 santim, boyu 52 santim, koltuk altından bileğe kadar kol boyu da 45 santim. Bedeninize göre nasıl ayarlayacağınızı anlattım. Kendinize ve çocuklarınıza göre yapabilirsiniz. İstediğiniz her soruyu sorabilirsiniz. Hırkayı 2 bölüm halinde paylaşacağım. Birinci bölümde parçaları birleştireceğiz. İp koparmadan birleştirmeyi anlatacağım. İkinci bölümde bedenden ve koldan lastik geçeceğiz. Hırkamızı bitireceğiz. İkinci bölümün sonunda sadece 1-2 el hareketiyle hırkayı nasıl düzleştirdiğimi size gösterdim. Burada da en baştan söylemek istiyorum. Kesinlikle ütü değdirmiyoruz. Videolar atlanarak izlendiği için genelde bunlar kaçırılabiliyor. Bir tane arkadaş yine yazmış, örgüsünü bitirmiş. En son kasma yaptığı için ütüleyerek düzeltmeye çalışmış. Ütüyle uzaktan buhar verebilirsiniz. Ütüyü değdirmiyoruz. Sadece elimizle düzleştirerek örgümüzü bitirebiliriz. Bitmiş örgünüzü ütüyle lütfen bozmayın. Ömrünü kısaltmayın. Bu örgüyü de yine yeni başlayanlar rahatça anlayabilsin ve çevirilerde düzgün çevrilebilmesi için yavaş yavaş ve tek tek anlattım. Anlatım size yavaş gelirse oynatma hızından hızlandırarak izleyebilirsiniz. Sonraki bölümlerde bulamıyorum derseniz şimdi videoyu izlerken sağ altta abone ol diye bir kısım var. Oradaki butona basarsanız bir sonraki hırkayı yaptığımda ya da başka örgüleri yaptığımda size bildirim gelecektir. Oradan görebilirsiniz. Ben yine bağlantılarını yorum olarak sabitleyeceğim. Aşağıya sabitleyeceğim. Şimdi sırt parçasını ip koparmadan birleştirerek örgümüze başlayalım. Burada sırt parçasını görüyorsunuz. Eninde 5 motif var, boyunda 4 motif var. Öncelikle sırt parçasında ip koparmadan birleştirmeyi anlatacağım. Sonrasında ön parçaları ve kol parçalarını hızlıca yapıp bedene birleştireceğiz. Öncelikle bir tane motifimizin ölçüsünü nasıl bulacağız, kendi bedenimize göre nasıl ayarlayacağız onu anlatmak istiyorum. Sonrasında artık birleştirmeye geçebiliriz. En baştan şunu söyleyip kendi örgümüze dönmek istiyorum. Biz ip koparmadan birleştireceğiz videonun içerisinde ama ben bunu yapamam. Dikerek birleştirmek istiyorum derseniz siz motiflerinizi tam şekilde öreceksiniz ve dikerek birleştireceksiniz. Öncelikle kendi üzerimden ilerlemek istiyorum ki mantığı anlaşılsın, sonra örnekler vereceğim. Ben beden genişliği 60 santimlik bir hırka yapmak istiyorum. 60'ı 5'e böldüğümde bir tane motifimin 12 santim olması gerekiyor. Dikerek birleştirecek olsaydım 12 santimlik motifler yapacaktım ve karşılıklı tepeleri alarak dikecektim. Ama ben ip koparmadan birleştireceğim. İp koparmadan birleştirme yaparken bir sıra eksik örüyoruz. Birleştirirken motifimiz bir sıra daha büyümüş oluyor. Gül motifinin anlatımını yapmıştım. Benim buradaki motiflerim 11 santim. 11 santimde örmeyi bıraktım. İp koparmadan birleştirmede bir üst sırada birleştirme yaparken motiflerim 12 santim olmuş olacak. 12 çarpı 5 60 santim. 60 santimlik beden genişliğine ulaşmış olacağım. Ben 60 santim için bunu yapıyorum. Siz önünüze hırkanızı aldınız ve beden genişliğiniz 55 santim geldi diyelim. Sizin de bir tane motifinizin 11 santim olması gerekiyor. O zaman da siz ne yapacaksınız? Yeşil renkte buradaki son sırada örmeyi bırakacaksınız. Taş rengiyle ip koparmadan birleştireceksiniz. Motifleriniz 11 santime gelmiş olacak. Büyük bedenden örnek veriyorum. 70 santime ulaşmanız gerekiyor. Bir tane motifinizin 14 santim olması gerekiyor. Benim buradaki motiflerim 11 santim. O zaman siz de ne yapacaksınız? Motifinizi biraz büyüteceksiniz. 13 santim olana kadar mesela motifinizi büyütürsünüz. Siz de 1-2 sıra daha taş rengiyle örersiniz. Artık bir üst sırada ip koparmadan birleştirdiğinizde motifleriniz 14 santim olmuş olur. Son kez de küçük beden için örnek vermek istiyorum. S beden aralığı için yapmak istiyorsunuz. Bir tane motifinizin 10 santim olması gerekiyor diyelim. O zaman siz de ne yapacaksınız? 9 santim olduğunda örmeyi bırakacaksınız. Bir üst sırada ip koparmadan birleştireceksiniz. Benimle aynı tığ ipi kullandığınız motifiniz büyük oldu. O zaman ne yapacaksınız? Siz de benim burada kullandığım gibi 3,5'la örmeyeceksiniz de
3 milimle öreceksiniz ya da 2,75 milimle ya da 2,5 milimle öreceksiniz. Benim motifim 12 santim olduğu için kollarını dörtlü yaptım. 13 santim ve üzeri kollarını istiyorsa üçlü şekilde yapabilir. Kol bölümüne geldiğimizde kollarını üçlü yaptığım hırkaların bağlantısını da ekleyeceğim. Oraya göre devam edebilirsiniz. Sırtta ip koparmadan birleşme mantığını anlatacağım. Bir tane motifin ölçüsünü bulduk. İstediğimiz kadar, yeteri kadar motifimizi hazırladık. Sırt parçasını bu şekilde ayarladık. Eninde 5 tane motif var, boyunda 4 tane motif var. Siz boyunda kaç tane motifiniz varsa, boy kısmında kaç tane motif varsa o kadar aşağıya ekliyorsunuz. İp koparmadan birleştirme 3 aşamadan oluşuyor. Öncelikle motiflerin üç kenarını örerek yukarı doğru birleştiriyoruz. Birinci aşamada. İkinci aşamada yana doğru motiflerimizi ekliyoruz. Sadece bir kenarını birleştiriyoruz. Üçüncü aşamada da aşağıdan yukarı doğru aradaki boşlukları kapatıyoruz. Sonrasındaki işlem artık ikinci ve üçüncü aşama olarak hep kendisini tekrar edeceğiz. Yanına motif ekleyeceğiz. Arasındaki boşlukları kapatacağız. Yanına motif ekleyeceğiz. Arasındaki boşlukları kapatacağız. En son örmediğimiz iki kenar kalacak. Onu da kapattığımızda bir bütün parça elde etmiş olacağız. Ben buradaki sırt parçasını anlattığımda bunun mantığıyla kendinize istediğiniz büyüklükte bebek battaniyesi ya da normal battaniye yapabilirsiniz. Mantığı aynı. Şimdi birinci aşamayla başlıyorum. Bu şekilde 4 tane motifimi alacağım ve yukarı doğru birleştirmeye başlayacağım. Alize Cotton Gold'un 599 numarasıyla birleştirmeye başlıyoruz. Motifleri 3,5 milimle örmüştüm. Yine 3,5 milimle örmeye devam ediyorum. Biliyorsunuz zaten birleştirmede bir üst sırayı örmüş olacağız. Yine aynı tığ numarasıyla devam ediyoruz. Üst üste 4 tane motifim vardı. Bunları böyle yukarı alıyorum. Bir tane motifimi önüme aldım. İlk motifimizin üç kenarını örerek başlıyoruz. Öncelikle bir zincirle bir ilmek oluşturacağım. İpi döndürdüm ve halka yaptım. Sihirli halka yapar gibi. İpi döndürdüm ve halka yaptım. 3,5 milimle giriyorum. İpi aldım, halkadan geçirdim, sıkıladım ve bir zincirle bir ilmek oluşturdum. Buradaki ilmeği de örerken gizleyeceğiz. Tığın başına bir kere doluyorum. İkili trabzan yapacağım için. Lütfen şu detayı atlamayın. Motifinizi hangi tığ numarasıyla ördüyseniz yine bir üst sırada da aynı tığ numarasıyla devam ediyoruz. Motifleri ördük biliyorsunuz, yapılışını da biliyorsunuz. Köşelerde 2 tane üçlü grup var. Bir tane üçlü grup bu kenara ait, bir tane üçlü grup bu kenara ait. Biz birinci aşamada sadece üçgenleri öreceğimiz için başlarken köşede 3 tane ikili trabzanla başlayacağım. Sonra orayı en son sırt parçam bittiğinde tamamlayacağım. O kenarı tamamlayacağım. Tığın başına doladım. 2 ilmeği birlikte tutuyorum. İstediğiniz herhangi bir 2 zincirlik boşluktan girebilirsiniz. 2 zincirlik boşluktan girdim. İpimi aldım. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini birlikte alarak ikili trabzan yapıyorum. Tığın başına doladım. Aynı boşluğa ikinci ikili trabzanı yaptım ve tığın başına doladım. Aynı yere üçüncü ikili trabzanı yaptım. Başlarken 3 tane ikili trabzanla başlıyoruz. Zaten buraya kadar geldiyseniz motif örmeyi biliyorsunuzdur. Buradaki kenarda mantığını tekrar anlatayım. Sonrasında hızlı ilerleyelim. Tığın başına doladım. Buradaki oluşan boşluklara 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bir boşluktan diğerine geçerken arada zincir çekmiyoruz. Buradaki boşluğa geliyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Tığın başına doladım. Bir sonraki boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Köşedeki 2 zincirlik boşluğa kadar arada oluşan boşluklara 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Motifi örerken bu şekilde ilerlemiştik biliyorsunuz. Bu kenarda hatırlatma yapmış olayım. Yeni başlayanlar kendilerini kontrol etsinler. Başlarken köşede sadece 3 tane ikili trabzan yaptık ve aralara 3 tane ikili trabzan yapmaya devam ettik. Buradaki köşeye geliyorum. Buradaki köşeyi artık tam şekilde örüyorum. Köşelere ne yapıyoruz? 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. 3 tane ikili trabzan yaptım. Araya 2 zincir çektim ve aynı yere 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Buradan örmeye başladık. Köşeyi yarım şekilde ördük. Buradaki köşeyi ve buradaki köşeyi tam şekilde öreceğiz.
Bir tane kenarı ördük, ikinci kenarı örelim, üçüncü kenarı da örelim. Yine burada en son köşede 3 tane ikili trabzan yapıp bitireceğiz. Çünkü bu kenarı örmeyeceğiz. Bir tane üçlü grup buraya ait, bir tane üçlü grup buraya ait. O yüzden biterken de sadece 3 tane ikili trabzan yapacağız. Bir bütün hırkanın birleşimi benim burada anlattığım ve bir üst sırada çıktığım birleşime ait. O yüzden burayı detaylı anlatıyorum. Sonrasında hızlı hızlı ilerleyeceğiz. Şimdi iki kenarı örelim ve buradaki sıra sonuna kadar gelelim. Buradan örmeye başladık. 1, 2, 3 kenarı ördük ve sıra sonuna kadar geldik. Motifimiz yine motif yaparken olduğu gibi tabak şeklinde görünüyor. Her sırada ne yapıyorum? Bu şekilde motifimi açıp trabzan tepelerini ve zincir tepelerini açıp motifimi düzeltiyorum. Sonrasında herhangi bir kasma olmaması için bu şekilde motiflerimizi düzelterek devam ediyoruz. Köşede en son 3 tane ikili trabzan yaptım ve bir üst sıraya çıkabilirim. Burada motifimi alıyorum. Arada 2 zincir çekiyorum. 3 tane ikili trabzan yaptım. Araya 2 zincir çektim. İkili trabzan öreceğim için tığın başına bir kere doluyorum. Ve yine burada motifin istediğiniz bir köşesinden örmeye başlayabilirsiniz. Köşeye giriyorum ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir üst motife bağlantımı yapmış oldum. Bağlantımı yaptım. Artık motifimi bu şekilde önüme alıyorum. İp koparmadan birleştirme mantığı, sağdaki tamamlanmış motifin boşluğuna giriyorum. Kaydırıp zincir çekiyorum. Soldaki eksik olan motifin boşluğuna giriyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Sağdaki motife sabitlerken soldaki motifte de eksik olan sırayı örüyorum. Burada taş rengini 2 sıraya çıkardık. Burada da örerken taş rengini 2 sıraya çıkarmış olacağız. Diğer örgülerde de söylüyorum. Şunu kodlamanız gerekiyor. Sağdakine kaydır, zincir çek. Soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Sağdakine kaydır, zincir çek. Soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Şimdi onu yapacağız. Köşeye 3 tane ikili trabzan yaptım. Buradaki boşluk kısımlarını kullanıyoruz. Sağdakine kaydır, zincir çek. Soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Baştan sona hırkanın birleşimi bu şekilde. Sağdakine kaydır, zincir çek. Soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Sağdakine kaydır, zincir çek. Soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Sağdaki boşluğa girdim. Kaydırıp bir zincir çektim. Soldaki boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Köşeden önce son bir tane boşluğum kaldı. Kaydırıp zincir çekiyorum. Soldaki köşe boşluğuna 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Birleştirmemiz de bu şekilde görünecek. Karşılıklı 3 gruplar denk gelecek ve iki motifte de aynı sıra sayısına ulaşmış olacağız. Siz de motifinizi büyütmüş olabilirsiniz. Daha fazla sıra sayısında yapmış olabilirsiniz. Bu şekilde köşeye kadar geliyorsunuz. Yine köşede aynı işlemimizi yapıyoruz. Değişen bir şey yok. Sağdakine kaydır, zincir çek. Soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Burada köşeye 3 tane ikili trabzan yaptım. Arada bir zincir çekiyorum. Sağdaki motifin köşesine kaydırıyorum. Sağdaki motifin 2 zincirlik köşe boşluğuna girdim. İlmekten kaydırdım. Tekrar bir zincir çekip buradaki köşeyi tamamlıyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Burayı da yine elimle kasmaları düzeltiyorum. En son 3 tane ikili trabzan yaptık. Araya bir zincir çektik. Sağdaki motifin köşe boşluğuna kaydırdık. Tekrar bir zincir çekip buradaki köşeye 3 tane ikili trabzan yaptık. Yani köşedeki iki grubu tamamlamış olduk. Burada arada çektiğimiz zincirlerde köşedeki iki zinciri oluşturmuş oldu. Burayı detaylı şekilde anlattım. Artık üstüne ister 4 ister 400 tane motif birleştirin. Aynı şekilde devam edeceğiz. Burada ne yapmıştık? Motifin 1, 2, 3 kenarını örmüştük. Üzerine motif eklemiştik. Burada ne yapacağız? Bir tane kenarı birleştirirken ördük. İkinci kenarı da öreceğiz. Yine üçüncü kenarı da öreceğiz ve üzerine motif ekleyeceğiz.
Şimdi bu kenarı ve bu kenarı normal şekilde örelim. Köşeye 3 tane ikili trabzan yapalım ve bir üst motife geçelim. Burayı detaylı anlattım ki sonrası zaten hep aynı şekilde devam edecek. İki motifimizi bu şekilde birleştirmiştik. Buradaki kenarı ve burayı ördük. Sıra sonunda köşeye 3 tane ikili trabzan yaptım. Araya 2 zincir çektim. Artık bir üst motife geçebilirim. Ne yapıyorum? Burada kasma varsa trabzan tepelerini açarak düzeltiyorum. Bu şekilde ilerlersek en son hırkayı bitirdiğimizde de herhangi bir düzleştirme yapmamıza gerek kalmaz. Sadece üzerinden geçeriz. 2 tane motif birleştirdim. Ne yapıyorum? Üzerine bir üst motif alıyorum. 3. motif alıyorum. Köşede 3 tane ikili trabzan yaptım. Araya 2 zincir çektim. Tığın başına doluyorum. İstediğim herhangi bir köşe boşluğuna 3 tane ikili trabzan yaparak başlıyorum. Öncelikle köşeleri birleştiriyoruz. Sonrasında sağdakine kaydır, zincir çek, soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Motifleri bu şekilde önüme aldım. Sağda tamamlanmış motifim var, solda eksik motifim var. Sağdakine kaydır, zincir çek, soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Sağdaki ilk boşluğa giriyorum. İlmeğimi kaydırdım ve bir zincir çektim. Soldaki ilk boşluğa giriyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Kodlamamız neydi? Sağdakine kaydır, zincir çek. Soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Sağdaki boşluğa gir. Kaydır, zincir çek. Soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Sağdakine kaydırdım. Zincir çektim. Soldakine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Sağdakine kaydırdım. Zincir çektim. Köşeye geldim. Köşeye ne yapıyorum? 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 3 tane ikili trabzan yaptım. Arada bir zincir çektim. Burada sağdaki motifin köşe boşluğuna kaydırıyorum. Bazı arkadaşlar burada yine tığı çıkartıp bu şekilde bir zincir çekip buraya 3 tane ikili trabzan yapıyorlar. Ama benim elim size gösterdiğim gibi alıştığı için ben tüm örgülerimde aynı şekilde yapıyorum. Hem arkadan girmem sonrasında kolay oluyor. Köşeye 3 tane ikili trabzan yaptım. Araya bir zincir çektim. Buradaki köşe boşluğuna kaydırdım. Tekrar bir zincir çektim ve buradaki köşeye 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Köşede 2 tane grubumuz olması gerekiyor. Bu şekilde köşedeki 2 grubu da yapmış oldum. Burada ne yaptıysam aynısını burada tekrarladım. Bir üst sırada da aynısını tekrarlayacağım. Siz boyunu 6, 7, 8 kaç sıra yaptıysanız o kadar yine aynı şeyi tekrarlayacaksınız. Zaten son bir motifimiz kaldı. Boyu çok uzun olsaydı burada kesip artık siz şu kadar ekleyin, en son sıra sonunda buluşalım diyebilirdim. Ama zaten son bir motifimiz kaldı. Bunu da anlatayım. Sonrasında artık yana doğru ikinci aşamada motiflerimizi eklemeye devam edelim. Burada iki kenarı örelim. Sıra sonunda en son köşeye 3 tane ikili trabzan yapalım. Arada 2 zincir çekelim ve bir üst motife geçelim. 1, 2, 3 tane motif birleştirdik. Yine köşeye kadar geldik. 3 tane ikili trabzan yaptık. Araya 2 zincir çektik. Motifimizi düzelttik. Hep aynı işlemi yaparak devam ediyoruz. Üzerine en son motifimi de ekledim. Siz de artık en son motifinize geldiğinizde sadece 2 tane kenarı örüyorsunuz. Sonrasında yana doğru motif eklemeye başlıyoruz. Bu benim üst üste öreceğim son motif, 4. motifim. O yüzden sadece bu kenarı birleştireceğim. Burayı da örüp bırakacağım. Siz de kaç sıra örecekseniz en son motifinizde sadece 2 tane kenar örüyorsunuz. Tığın başına doladım yine. İstediğim bir köşeden başlıyorum. Köşeye 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra motifi bu şekilde çevirdim. Sağda tamamlanmış olan motifim var. Sağdakine kaydır, zincir çek. Soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Sağdakine kaydır, zincir çek. Soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Bu şekilde köşeye kadar gelelim. Sağdakine kaydırdım, zincir çektim. Soldakine 3 tane ikili trabzan yaptım. Köşeye en son 3 tane ikili trabzan yaptım. Burada ne yapıyoruz? Arada bir zincir çektim. Köşedeki 2 zincirlik boşluğa girdim, kaydırdım. Tekrar bir zincir çektim.
Ve artık buradaki köşeyi tamamlayabilirim. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Birleşimimi yaptım. Sadece iki kenarı öreceğim için buraya kadar örüyorum. Ve artık birinci aşamamızı bitiriyoruz. Aradaki boşluklara 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Köşeye de en son 3 tane ikili trabzan yapıp bırakacağım. Buradaki kenarı da ördüm. Köşeye en son 3 tane ikili trabzan yaptım ve araya 2 zincir çektim. Yapacağım işlem ne? Artık ikinci aşamada yana doğru motif eklemek. Ve sadece birer kenarlarını ekleyeceğiz. Buradaki işimiz daha kolay. Siz de birinci aşamayı bitirdiniz. En son 2 tane kenarı ördünüz. Burada 3 tane ikili trabzan yaptınız. Arada 2 zincir çekip artık ikinci aşamaya geçtiniz. Bu şekilde ne yapıyorum? Örgümü önüme döndürüyorum. Ve motifimi alıyorum. Sağda tamamlanmış motif olacak her zaman. Solda eksik motif olacak. Ve bu şekilde öreceğiz. Köşeye 3 tane ikili trabzan yaptım. Arada 2 zincir çektim. İkinci aşamada da üçüncü aşamada da yine aynı işlemleri yapacağız. Sağdakine kaydır, zincir çek. Soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Bir bütün örgümüz bundan ibaret. Köşede en son 3 tane ikili trabzan yaptım. Araya 2 zincir çektim. Tığın başına doladım. Buradaki köşeden örmeye başlıyorum. Sadece bir kenarı öreceğimiz için buradaki köşeye de 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra sağdaki boşluğa gir. Kaydır, zincir çek. Soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Sağdakine kaydır, zincir çek. Soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Artık birleştirmeyi anladık. Tekrar olan bölümlerde hızlandırarak ilerleyeceğiz. Çünkü daha ön parçalarımız var, kollarımız var. Onları sırta birleştireceğiz. Lastik geçip hırkamızı bitireceğiz. Sağdakine kaydırıp zincir çekiyorum. Soldakine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Burada en son köşeye 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Arada bir zincir çektim. Burada birleşim yapacağım yer ne buradaki motifin 2 zincirlik köşe boşluğu ne de buradaki motifin 2 zincirlik köşe boşluğu. Benim birleşim yapacağım yer iki köşenin birleşimi. Batacağım yer burası. Buradaki boşluk değil, buradaki boşluk değil. İkisinin ortasındaki birleşim yerine batacağım. Köşeye 3 tane ikili trabzan yaptık. Araya bir zincir çektik. Örgümü bu şekilde aldım. 2 tane köşenin birleşim yerine batıyorum. İpi aldım ve kaydırdım. Bir tane kenarı bu şekilde birleştirmiş oldum. Şimdi ikinci motifte daha net anlaşılacak. Sonrasında hızlı hızlı ilerleyeceğiz. Köşeye 3 tane ikili trabzan yaptım. Araya bir zincir çektim. İki motifin köşesinin birleşim yerine kaydırdım. Tekrar ne yapıyorum? Örmeye devam ediyorum. Bir zincir çektim. Tığın başına doladım. Buradaki köşeye 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 tane trabzan yapıyorum. Sonra sağdakine kaydır, zincir çek. Soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Burası değişmiyor. Sağdakine kaydır, zincir çek. Soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Yine köşeye kadar gelelim. Köşeye 3 tane ikili trabzan yaparak başladım. Sağdakine kaydır, zincir çek. Soldakine 3 tane ikili trabzan yap. En son soldaki köşeye 3 tane ikili trabzan yaptım. Arada bir zincir çektim ve burada iki köşenin birleşim yerine batıyorum. İki köşenin birleşim yerine battım. İpimi aldım ve kaydırdım. Tekrar bir zincir çekiyorum. Diğer motifimi aldım
köşede 3 tane ikili trabzan yaparak başlıyorum. Yine kaç sıra yaparsak yapalım birleştirme şeklimiz değişmiyor. Köşelerin birleşim yerine kaydırdıktan sonra bir zincir çektim ve soldaki köşeye 3 tane ikili trabzan yaptım. Sağdakine kaydır, zincir çek, soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Yine köşeye kadar geliyoruz. Köşede 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Arada bir zincir çekip 2 tane köşenin birleşim yerine kaydırıyoruz. Tekrar bir zincir çekiyorum ve buradaki motifimi ekliyorum. Yine köşeye kadar geliyorum. Bu motifi birleştirelim, bir kenarını birleştirelim. Buradaki motifin bir kenarını birleştirelim ve sıra sonunda artık 3. aşamaya geçelim. Buradan birer kenarı birleştirmeye başlamıştık. Birinci motif, ikinci, üçüncü ve dördüncü motif. En son burada sıra sonundayım. Köşeye 3 tane ikili trabzan yaptım. Araya bir zincir çektim. Buradaki 2 zincirlik köşeye geliyorum. İpimi kaydırdım. Bir zincir çekip artık örmeyi bırakıyorum. İkinci aşamayı da bitirmiş olduk. Şimdi geniş açıdan göstereceğim. Daha net anlaşılacak. Birinci aşamada bu şekilde 3 kenarı örerek üst üste 4 tane motifi birleştirdik. En son 4. motif örerken sadece 2 tane kenarı ördüm ve yana doğru motif eklemeye başladık. İkinci aşamayı da bitirmiş olduk. Şimdi 3. aşamaya geçiyoruz. 3. aşamada da 3 tane kenarı öreceğiz. Ve aradaki boşluk kısımlarını kapatacağız. 1, 2, 3 tane kenarı normal şekilde örüyorum. Buradaki birleşim yerine kaydırıp 2 tane kenarı birleştirmeye başlıyorum. Yani yapacağımız işlem birleşim yerine kadar gel, birleşim yerine kaydır, aradaki boşluk kısımlarını kapat. Burası da çok kolay. Sonrasında artık birleşimimiz kendini tekrar edecek. İkinci ve üçüncü aşamayla istediğimiz kadar motifleri birleştireceğiz. Artık üçüncü aşamaya başlayalım. 1, 2, 3 tane kenarı tam şekilde örelim ve buradaki birleşim yerine kadar gelelim. Köşeye kaydırmıştık zaten. Bir zincir çekeceğiz. Köşeye 3 tane ikili trabzan yapacağız ve bu şekilde örmeye devam edeceğiz. Buraya kadar gelelim. Yeni başlayanlar kendisini kontrol etsin lütfen. Buraya kadar birleştirmemizi yaptık. İkinci aşamada sonra normal şekilde örmeye devam ettik. Motifimizi büyütmeye devam ettik. Birinci kenarı ördük, ikinci kenarı ördük ve üçüncü kenarı ördük. Birleşim yerine kadar geldim. Köşeye ne yapmam gerekiyor? Burada birleştirme yaparken, ikinci aşamayı yaparken bir tane üçlü grubu örmüştük. Buraya 2 tane yapmam gerekiyor. O yüzden köşeye ikinci üçlü grubu da yapıyorum. Yani 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Motifi anlatırken söylemiştim. 3 tane ikili trabzana bir tane üçlü grup diyoruz. Köşelerde 2 tane üçlü grubumuzun olması gerekiyor. Burada artık köşeyi de tamamladım. Aradaki bir zincirimi de çekiyorum. Köşeyi tamamladım. Arada bir zincir çektim. Yine birleşim yapacağım yer herhangi bir boşluk değil. Buradaki köşelerin birleşim yeri. Yeni başlayanlar buralarda zorlanıyorlar. Ne buradaki boşluğa batıyoruz, ne buradaki boşluğa batıyoruz, ne buradaki boşluklara batıyoruz. 3 tane köşenin birleşim yerine batıyoruz. Buraya batıyoruz. Köşelerin birleşim yerine batıyoruz. Arada bir zincir çektim. Köşelerin birleşim yerine batıyorum. İpimi aldım ve kaydırdım. Tekrar bir zincir çekiyorum. Tığın başına doladım. Soldaki köşeyi örerek birleştirmeye başlıyorum. Hep aynı işlem. Öncelikle köşeleri yapıyoruz. Sonra sağdakine kaydır. Zincir çek. Soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Birleşim yerine kaydırdım. Bir zincir çektim. Köşeye 3 tane ikili trabzan yaptım. Sağdakine kaydır. Zincir çek. Soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Sağdakine kaydır, zincir çek. Soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Buralar zaten birinci aşamada da ikinci aşamada da anlattığım bildiğiniz yerler. Yine 3 tane kenar öreceğiz. Bir kenarı birleştirirken örüyoruz. Sonra ikinci kenarı örüyoruz ve üçüncü kenarı örüyoruz. Birleşim yerine kadar geliyoruz ve birleşim yerine kaydırıyoruz. Burayı tekrar size göstereceğim. Burada karşılıklı birleştirmelerimizi yapalım. Sağdakine kaydır, soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Yine köşeye kaydıralım. Bir zincir çekip buradan örmeye devam edelim.
Birinci kenarı birleştirirken ördüm, ikinci kenarı tam şekilde ördüm, üçüncü kenarı ördüm. Zaten fark etmişsinizdir. Yaptığımız işlem birinci aşamadaki gibi. Üç kenarı ör, aradaki boşluğu kapat. Üç kenarı ör, aradaki boşluğu kapat. Tek fark eden kaydırma yerimizin buradaki birleşim yeri olması. Köşeye kadar geldik. Köşeye 3 tane ikili trabzan yaptım. Arada bir zincir çekiyorum. Ve 3 tane kenarın birleşim yerine kaydırıyorum. Herhangi bir boşluğa değil. Buradaki 3 köşenin birleşim yerine kaydırıyorum. Tekrar bir zincir çektim. Örmeye nereden başlıyoruz? Soldaki köşeye 3 tane ikili trabzan yapmaya başlıyoruz. Ve sağdakine kaydır, zincir çek. Soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Sağdakine kaydır, zincir çek. Soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Şöyle birleşim yerini de bu şekilde göstermek istiyorum. Birleşim yerine kaydırdığımızda, köşelerin birleşim yerine kaydırdığımızda bu şekilde eşit bir görüntü oluyor. Aradaki boşluğu birleştirerek kapatalım. Yine 3 kenarı örelim. Burada köşede 3 tane ikili trabzan yapalım. Arada bir zincir çekip köşelerin birleşim yerine kaydıralım. Tekrar bir zincir çekiyoruz ve köşeden örmeye devam ediyoruz. Yukarı kadar geleceğim. Buradaki iki kenarı birleştirdikten sonra yukarı kadar geleceğim ve burada artık bitireceğim. Üçüncü aşamayı bitireceğim. Şimdi yukarı kadar, buraya kadar gelelim. Aradaki boşlukları kapattım ve örmediğim kenarları da ördüm. Yukarı kadar geldim. Köşede en son 3 tane ikili trabzan yaptım. Arada 2 zincir çekip bıraktım. Artık 3. aşamayı bitirdik. Ne demiştim? 3. aşamadan sonra örgü kendisini tekrar ediyor. Birleştirme kendisini tekrar ediyor. 2. aşama, 3. aşama, 2. aşama, 3. aşama. Artık yanına motif ekleyeceğim. Aradaki boşlukları kapatacağım. Yanına motif ekleyeceğim. Aradaki boşlukları kapatacağım. Bu şekilde yan yana 5 tane motif vardı biliyorsunuz. 2. aşama, 3. aşama olarak devam edelim. Yanına motif ekleyelim. Aradaki boşlukları kapatalım. Ve en son sıra sonuna kadar gelelim. Köşede en son 3 tane ikili trabzan yapacağız ve bırakacağız. Sonrasında örmediğimiz iki kenar kalacak. İki kenarı da kapattığımızda artık sırt parçasına ulaşmış olacağız. Dediğim gibi bunu bir battaniye olarak da düşünebilirsiniz. Aynı mantıkta battaniye de yapabilirsiniz. Sırt parçasını oluşturduğumuzda artık ön parçaları ve kolları size anlattığım gibi birleştireceğiz. Bedene ekleyeceğiz. Lastik geçip hırkamızı bitireceğiz. Birleştirme sadece size anlattığım bu kısımdan ibaret. Baştan sona hep aynı şeyi yapacağız. Yeni başlayanlar için bu şekilde detaylı anlattım. Geri kalan kısımları artık örelim ve burada köşede en son 3 tane ikili trabzan yapıp örmediğimiz iki kenarı da örelim ve sırt parçasıyla işimizi bitirelim. Diğer motifleri de size anlattığım gibi yaptım. Yana motif ekledim, aradaki boşlukları kapattım. Yana motif ekledim ve aradaki boşlukları kapattım. En son köşede 3 tane ikili trabzan yaptım. Arada 2 zincir çektim ve bıraktım. Artık kapatmadığımız 2 tane kenarımız var. Onları da öreceğiz ve sırt parçasını bitireceğiz. Bu aşamada yine bana sorulan bir soruyu cevaplamak istiyorum. Siz bunu örüyorsunuz. Eliniz sıkı olabilir. Buralarda kasmalar oluyor. Kasmaları nasıl düzeltiyoruz? Bu şekilde. Trabzan tepelerini açarak, birleştirme yerlerini açarak kasmaları düzeltiyoruz. Genelde bu eli sıkı olan arkadaşlarda oluyor. Elinizi gevşek tutarak birleştirmeye çalışın. Hem birleştirdiğiniz noktalarda kasma olmadan görünür, hem de birleştirirken daha rahat edersiniz. Şimdi kalan iki kenarı da örelim ve sırt parçasını bitirelim. En son köşede 3 tane ikili trabzan yaptım. Arada 2 zincir çektim. Köşeye ne yapıyoruz? 3 tane daha ikili trabzan yapıyoruz. Artık örmediğimiz kenarları öreceğiz. Köşeyi tamamladım. Yine aradaki boşluklara 3 tane ikili trabzan yapıyorum. İşimiz kolay. Sadece motifimizi bir üst sıraya çıkartıyoruz. Aradaki boşluklara 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Köşeleri yine 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Birleşim yerlerini nasıl geçeceğiz? Şimdi onu da göstereceğim. Köşeyi tamamladım. Aradaki boşluklara 3 tane ikili trabzan yaptım. Buradaki köşeye kadar geldim. Ben burayı birleştirirken zaten bir tane üçlü grubu örmüştüm. İkinciyi şimdi yaparak tamamlıyorum. Köşeye 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum ve köşeyi tamamlıyorum.
Şimdi bizim burada birleşim yerimiz var. 2 zincir çekip yana doğru motif eklemiştik. Birleşimimizi oraya yapacağız. Arada bir zincir çekiyorum. 2 zincirlik boşluğa girdim. İpi aldım ve kaydırdım. Tekrar bir zincir çekiyorum. Köşeyi tamamlıyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Köşeye 3 tane ikili trabzan yaptım. Araya bir zincir çektim. 2 zincirlik boşluğa kaydırdım. Tekrar bir zincir çekip köşeleri örmeye devam ediyorum. Burada yapacağımız işlem, köşelerimiz birer tane eksik. Köşeleri tamamlıyoruz. Aradaki boşluk kısımlarını örüyoruz ve birleşim yerine kaydırıyoruz. Bir tane daha birleşim yerini göstermek istiyorum. Köşeyi yaptık. Aradaki boşluklara 3 tane ikili trabzan yaparak bir sonraki birleşim yerine kadar ilerleyelim. Aradaki boşluklara 3 tane ikili trabzan yaptım. En son köşeye geldim. Köşeye de 3 tane ikili trabzan yapıyorum ve köşeyi tamamlıyorum. Birleşim yerine geldik. Ne yapıyoruz? Arada bir zincir çek, birleşim yerine kaydır, tekrar bir zincir çek ve soldan örmeye başla. 3 tane ikili trabzan yap. Bir zincir çek, kaydır, bir zincir çek, ör. Bir zincir çek, kaydır, bir zincir çek, ör. Birleşim yerlerini bu şekilde geçiyoruz. Yine aradaki boşluklara 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. 2 tane birleşim yerini gösterdim. Buradaki birleşim yerlerini de aynı şekilde geçelim. Köşeye 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir, 3 tane ikili trabzan yapalım. Sonra buradaki örmediğimiz kenara geliyoruz. Yine birleşim yerlerimiz var. 1, 2, 3 tane birleşim yerimiz var. Bir zincir çek, kaydır, bir zincir çek, köşeden örmeye başla. Bu şekilde birleşim yerlerini geçelim ve sıra sonunda artık sırtın parçasını bitirelim. En başta birinci aşamada başladığımız yere tekrar sıra sonunda ulaşmış oluyoruz. Eksik tüm kenarları da örmüş oluyoruz. Buradan örmeye başlamıştık. Birleştirme yerlerini geçtik. Köşeyi tam şekilde ördük ve yukarıdan aşağıya kadar devam ettik. Başladığımız yere kadar geldik. Buradan birinci aşamayla başlamıştık. Şimdi sıra sonunda köşeye 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Normalde ben düzgün bitişle biterim ama burada zaten ön parçaları da ekleyeceğimiz için şöyle yapacağım. 1, 2 tane zincir çekiyorum. İlk yaptığım trabzanın tepesine gelip ipimi kaydırıyorum. Tekrar bir zincir çekip yeteri kadar ip bırakıp kesiyorum. Burada ipimi de arkada gizleyeceğim. Sırt parçamız artık hazır. Elimizle yine parçamızı düzleştiriyoruz. Sonrasında artık ön parçaları ekleyeceğiz önce. Hırkamıza yelek formu vereceğiz. Yelek formu verdikten sonra kol parçalarını ekleyeceğiz. Kabaca hırkamızı oluşturacağız. Lastik geçip hırkamızı bitireceğiz. Artık sırt parçamız hazır. Ön parçaları da hızlıca hazırlayıp sırta birleştirmeye geçebiliriz. Öncelikle buradaki ipimizi gizleyelim. Sırttaki ipimizi gizleyelim. Örgünün arkasındayım. Daha küçük bir tığ numarasıyla örgünün arkasına ipi gizliyorum. Öncelikle burada bir zincir çekip buraya sabitliyorum sonrasında sökülmemesi için. Sırt parçamızda işimiz bitti. İpini de temizledik. Artık 2 tane ön parçayı sırta birleştirmeye geçeceğiz. Birleştirmeyi sırt parçasında anlatmıştım. Şimdi 2 tane ön parça hazırlayacağız. Boyunda 4 motif var, eninde 2 motif var. Üst üste 4 tane motifi birleştireceğiz birinci aşamada. Yanına 4 tane motif ekleyeceğiz ikinci aşamada ve üçüncü aşamada aradaki boşluk kısımlarını kapatacağız ve yine en son buraya kadar geleceğiz. Kapatmadığımız 2 tane kenar var. Artık orayı arka parçaya birleştireceğiz ve örgüye yelek formu vereceğiz. Burayı sırta birleştireceğiz. Burada kol açıklığı bırakacağız. Burayı da yine sırta birleştireceğiz. Burası bizim kol açıklığımız olacak. Öncelikle siz de bu ön parçanızı hazırlayın. Giydiğimiz zaman sağımıza denk gelecek. Bunu hazırlıyorsunuz. Sonrasında sırta birleştirmeye geçiyoruz.
Öncelikle burayı sırta birleştirelim. Sonra kol açıklığını motiflerimize göre nasıl ayarlıyoruz onu size kısaca anlatacağım. Sonra birleştirmeye devam edeceğiz. Sırt parçasını bu şekilde önüme aldım. Ön parçayı üzerine yerleştiriyorum. Artık karşılıklı iki motifi birbirine birleştiriyoruz. Sırt parçasını bu şekilde ters şekilde yerleştirdik. Üzerine ön parçayı koydum. En son yukarıdayız. Üçüncü aşamayı da yaptık. Yukarıda en son köşede 3 tane ikili trabzan yaptık. Ve ön parçasındaki iki motifi sırt parçasındaki iki motife birleştiriyoruz. Köşede 3 tane ikili trabzan yaptım. Araya bir zincir çektim. Burada ikinci ve üçüncü motifin köşelerin birleşimi yerine kaydırıyorum. 1, 2, 3 motif var. 2 ve 3. motifin birleşim yerine, köşelerin birleşim yerine kaydırıyorum. Tekrar bir zincir çektim. Tığın başına doladım ve köşeye 3 tane ikili trabzan yaparak köşeyi tamamlıyorum. Birleştirmeye her zaman köşeyi örerek başlıyoruz biliyorsunuz. Sırta bağlantımızı da bu şekilde yapmış olduk. Köşeye 3 tane ikili trabzan yaptık. Arada bir zincir çektik. Buradaki köşelerin birleşme yerine battık. Tekrar bir zincir çekip köşeye 3 tane ikili trabzan yaptık. Birleştirmemiz neydi? Köşeyi ördükten sonra sağdakine kaydır, zincir çek, soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Yine sağdakine kaydırıp zincir çekeceğim. Soldakine 3 tane ikili trabzan yapacağım. Buradaki birleşim yerine kadar birleştirelim. Birleşim yerini nasıl geçiyoruz onu size göstereceğim. Sağdakine kaydır, zincir çek, soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Buradan birleştirmeye başladım. Karşılıklı 2 tane motif birleştirdim. Köşeye en son 3 tane ikili trabzan yaptım. Buradaki birleşim yerini nasıl geçiyoruz? Bir zincir çek, kaydır, bir zincir çek, örmeye yapıyorduk. Şimdi öncelikle bir zincir çekip kaydırıyorum. Sonrasında sırta bağlantı yapmamız gerekiyor. Buradaki köşelerin birleşim yerine kaydırıyorum. İki köşenin birleşim yerine kaydırıyorum. Sonrasında tekrar bir zincir çekiyorum ve buradaki köşeye 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Geçenki motifli hırkayı anlatırken burada zincir çekmemiştim. Yine çekmeyeceğim. Öncesinde niye olduğunu göstermek istiyorum. Benim elim zaten gevşek. Özellikle bu sırt birleşim yerinde buradan kaydırdıktan sonra zincir çekince burası çok uzun oluyor. Benim elimde gevşek olduğu için. O yüzden ben burada zincir çekmeden yapacağım. Buraya 3 tane ikili trabzanı. Siz eliniz sıkıysa buraya zincir çekebilirsiniz. Herkesin elinin sıkılığı, gevşekliği farklı. Hırkalarda kendi elinizin sıkılığına, gevşekliğine göre ihtiyaç duyduğunuz yerlerde zincir çekersiniz ya da çekmezsiniz. Benim gibi arası çok fazla boşluk görünüyorsa siz de zincir çekmeden 3 tane ikili trabzan yapabilirsiniz. En son iki motifin birleşim yerine kaydırdım. Zincir çekmeden buradaki köşeye 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bunu sadece ihtiyaç duyduğum yerlerde yapıyorum. Köşeyi yaptık. Köşeden sonra ne yapıyoruz? Sağdakine kaydır, zincir çek. Soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Gördüğünüz gibi zincir çekmediğim zaman aynı bu tarafla eşit şekilde boşluklar görünüyor. Siz baktınız kasma oldu. Burada zincirle geçebilirsiniz. Benim zincir çekmediğim yerleri söyleyeceğim. Siz orada kendinize uymuyorsa zincir çekebilirsiniz. Birleşim yerinde geçtik. Yine sağdakine kaydır, zincir çek, soldakine 3 tane ikili trabzan yap şeklinde buraya kadar gelelim. Artık kol boşluğunu neye göre oluşturuyoruz? Motiflerimizi nasıl ayarlıyoruz? Onu anlatmak istiyorum. Buradan birleştirmeye başlamıştık. Karşılıklı 2 tane motifi birleştirdik. Sıra sonuna kadar geldik. Sıra sonunda ne yaptım? Köşeye 3 tane ikili trabzan yaptım. Arada bir zincir çektim. Sırttaki köşeyi kaydırdım. Tekrar bir zincir çekip buradaki köşeyi tamamladım. Yani diğer motiflerde yaptığım işlemi yaptım. Şöyle size göstermek istiyorum. Omuz kısmımızda bu şekilde birleştirmemizi yaptık. Şimdi buradaki kol kısmına geldik. Burayı hazırladığım kol parçalarıyla göstermek istiyorum daha anlaşılır olsun diye. Benim kol parçamın eninde
4 tane motif var. 1, 2, 3, 4. İkisi öne gelecek. İkisi arkaya gelecek. Benim kollarım 4'te olacak. Benim motiflerim birleşmiş haliyle, en son haliyle 12 santim oldu. 12, 12 daha 24 santim. Yetişkinler için kol boşluğunun en az 21 santim olması gerekiyor. Dikkat edin, en az diyorum. Sonrası olabilir, evet, vücudumuza göre daha fazla yapabiliriz ama 21 santimin altına düştüğümüzde yetişkinlerde yeterli gelmiyor. O yüzden ben burada kolu diğer hırkalarda yaptığım gibi üçlü yapsaydım ne olacaktı? Bir motif öne gelecekti, bir motif arkaya gelecekti, bir tane motif de koltuk altına yarım yarım yedirecektim önde ve arkada. O zaman 12 santim burada, 6 santim burada, 18 santimlik bir kol boşluğum oluşacaktı. Bu da benim için yeterli değil. Ama sizin motifleriniz 13 santim üzeri diyelim. Mesela 13,5 santim ya da 14 santim. O zaman size yeterli gelebilir. 14 santim motifin kendisi, kol altına yarım şekilde yerleştiriyoruz. Yine 21-22 santime ulaşırsınız. Ama motifleriniz 13 santimin altındaysa kolları dörtlü yapıyorsunuz. Yeterli kol boşluğuna ulaşmak için kolları dörtlü yapıyorsunuz. Örgüyü bilenler için tekrar söylüyorum. Biz dörtlü olarak ilerleyeceğiz. Diyelim ki sizin motifiniz büyük. Kolları üçlü yapmanız gerekiyor. Onların bağlantılarını da ekleyeceğim. O şekilde olan hırkalarını siz oradan devam edebilirsiniz. Örgü bilenler için söylüyorum. Siz kollarını 3'e 3 yapacaksınız. Yani şu şekilde 3'e 3 yapacaksınız. Bir motif öndeki motife denk gelecek. Bir motif arkadaki motife denk gelecek. Oraya birleşecek. Bir motif de bu şekilde koltuk altında yarım yarım yedirilerek örülecek. Öyle yaptığım hırkalar var. Siz oralardan devam edebilirsiniz. Elinizdeki motife baktığınız 13 santimden küçükse ya bir şey olmaz devam edeyim derseniz muhtemelen size uygun olmayacaktır. Kolunuzda kasma olacaktır. Sonradan sökmek zorunda kalacaksınız. Sökmektense fazladan bu tarafta 3, diğer tarafta 3 tane daha motif yapın. Motif hazırlayın kollarınıza. Siz de kollarını dörtlü yapın. Zaten ben 60 tane motif verdim. 60 tane motifte de kolları dörtlü şekilde yapacağımız için. Siz kolları üçlü yapacaksanız 54 tane motif hazırlasanız yeterli. Şimdi kendi hırkamıza tekrar dönüyoruz. 13 santim altı olduğu için kollarını dörtlü yaptığımı söyledim. Şimdi artık ne yapacağız? 2 tane motif karşılıklı kol boşluğu olacağı için burayı birleştirmeden sadece örüyorum. Herhangi bir sırta birleştirme yapmayacağım. Çünkü burada benim kol boşluğuna ihtiyacım var. Şimdi yukarıdan aşağıya doğru 2 tane motifi normal şekilde örüyoruz. Omuzla birleştirmemizi yaptık. Köşeyi yaptık. 1 ve 2 tane motifi normal şekilde örüyoruz. Kollarını üçlü yapanlar için bağlantısını ekledim. Onlar oradan devam edebilirler. Köşeyi yaptık. Yine boşluklara 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Birleşim yerine bir zincir çekip kaydırıyoruz. Bir zincir çekip yine köşeden örmeye devam ediyoruz. Burası bizim örmediğimiz kenarda biliyorsunuz. Aynı sırtta olduğu gibi eksik olan kenarı örerek tamamlamaya devam ediyoruz. Buradan birleştirmeye başladık. 2 tane motifi birleştirdik. Yukarıdan aşağıya doğru 2 tane motifi ördük. Örmediğimiz sırayı tamamlamış olduk. Birinciyi ördük, ikinciyi ördük. İkinci de en son köşeye 3 tane ikili trabzan yaptım. Arada bir zincir çektim ve buradaki 2 zincirlik boşluğa kaydırıyorum. Yine hırkamı, örgümü bu şekilde katladım. 2 tane motifi birleştirmeden geçtim. Burada artık birleştirme yapacağız. Koltuk altından aşağıya doğru birleştireceğiz. Burada 2 zincirlik boşluğa kaydırdım. Arkada ikinci ve üçüncü motifin birleşim yerine kaydırıyorum. Tığın başına doladım. Köşeye tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Soldaki köşeye 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Köşeyi tamamladıktan sonra yine sağdakine kaydır, zincir çek. Soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Şu şekilde kol boşluğunu da göstermek istiyorum. 4 motiflik kol boşluğumuz oluşmuş oldu. İkinci motiften itibaren, koltuk altından itibaren artık birleştirmeye başlıyoruz.
Köşeye 3 tane ikili trabzan yaptık. Ne yapacağız? Sağ tarafta tamamlanmış motif, sol tarafta eksik motif var. Sağdakine kaydır, zincir çek, soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Sağdakine kaydır, zincir çek, soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Bu şekilde karşılıklı iki motifi birleştiriyoruz. Buradaki birleşim yerine kaydırıyoruz. Sırt parçasındaki birleşim yerine kaydırıyoruz ve köşeden itibaren örmeye devam ediyoruz. Ben buralarda zincir çekmedim. Burada kaydırdıktan sonra zincir çekmedim. Siz ihtiyaç duyuyorsanız, eliniz sıkıysa bir zincirle geçebilirsiniz. Herkesin elinin sıkılığı, gevşekliği farklı. Siz kendiniz bilirsiniz. Şimdi burada sıra sonuna kadar gelelim. Bir tane parçamızı birleştirmiş olalım. Koltuk altından itibaren birleştirmeye başladık. En son sıra sonuna kadar geldik. Köşeye 3 tane ikili trabzan yaptım. Arada bir zincir çektim. Buraya tekrar sırttaki parçaya, köşeye kaydırıyorum. Arada bir zincir çektim ve ilk yaptığım ikili trabzanın tepesine kaydırıyorum. Burada bir zincir çekip ipi yeteri kadar bırakıp kesiyorum ve onu örgünün iç tarafına gizliyorum. Bir tane ön parçayı birleştirdik. Şimdi mankenin üzerinde fotoğrafını çekeceğim. Ekrana ekleyeceğim. Bir tane ön parçayı birleştirdik. Mankenin üzerinde olduğu gibi görünüyor. Şimdi ikinci parçamıza geçiyoruz. Bu da bizim üzerimize giydiğimizde artık sola gelecek ön parçamız. Birincide ne yapmıştık? 3 aşamayı da yapmıştık. Yukarıda artık sırta birleştirmeye başlamıştık. Burada ne yapıyoruz? 2 tane aşamayı tamamlıyoruz. 3. aşamada artık hem sırta birleştireceğiz hem aradaki boşluk kısmını kapatacağız. Yani 3. aşamayı örerken sırta da birleştirmiş olacağız. Farklı birleştirme yöntemleri var. Benim kendi rahatıma bu şekilde gidiyor. Bu yöntemi bulduğumda kendimi daha rahat hissettim. O yüzden birleştirmemi bu şekilde yapıyorum. Başka arkadaşlarımızın yaptığı birleştirmelerde görebilirsiniz. Belki tek tek gidiliyor. Hangisini biliyorsanız, hangisini öğrendiyseniz o şekilde sırta birleştirme yapabilirsiniz. Örgü bilenler o şekilde kendilerine kolay gelen şekilde devam edebilirler. Ama yeni başlayanlar benim yaptığım şekilde birebir benimle ilerliyorlar. Bunları da gereksiz bilgi veriyorum gibi düşünmeyin. Bana arka planda sorular soruluyor. Ben şöyle biliyorum, öyle yapsam mı diye onlara cevap olarak söylüyorum. Şimdi ikinci parçamı da üzerine yerleştirdim. Sırt parçam yine ters şekilde duruyor. Burada 3. aşamada ne yapacağız? Sırta birleştirme yapacağız. Burada normal bir kenarı örelim. Artık yukarı doğru sırta birleştirmeye başlayalım. Bir tane kenarı öreceğiz. Sırta doğru birleştireceğiz. Aradaki boşlukları kapatacağız. Sırta doğru birleştireceğiz. Zaten 2 tane motifi sırta birleştireceğiz. Diğerlerini normal öreceğiz ki kol boşluğumuz oluşsun. Şimdi buradaki motifi örerek devam edelim. Burada parçamız hazır. 2. aşamayı bitirdik. 3. aşamaya geçerken ne yapıyoruz? Köşeye bir tane zincirle sabitledik. Tekrar bir zincir çektik. Ve köşeden örmeye devam ediyoruz. 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Ve aradaki boşluklara 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Yani buradaki örmediğimiz kenarı normal şekilde örüyoruz. Motifi ördüğümüz gibi örüyoruz. Köşeye kadar geleceğiz. Artık köşede 3 tane ikili trabzan yapacağız. Ve sırta birleştirmeye başlayacağız. Bir tane kenarı sırta birleştiriyoruz. Motifimi üzerine yerleştirdim. Bir tane kenarı ördük. Şimdi burada sırta doğru birleştireceğiz. Birleştirirken ne yapıyoruz? Tamamlanmış motif sağda, eksik motif solda. Köşeye 3 tane ikili trabzan yaptım. Araya bir zincir çektim. Sırt parçasının köşesine kaydırıyorum. Tekrar bir zincir çekip soldaki köşeyi tamamlıyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Önce köşeden başlıyoruz. Sonra sağdakine kaydır, zincir çek. Soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Bir tane kenarı bu şekilde sırt parçasına birleştirmiş oluyoruz. Bu şekilde birleşim yerine kadar ilerliyorum. Bir tane motifi sırta birleştirdim. Köşede en son 3 tane ikili trabzan yaptım. Arada bir zincir çektim. Kaydıracağım yer neresi? 2 tane köşenin birleşim yeri. 2 köşenin birleşim yerine giriyorum. Kaydırdım.
Tekrar bir zincir çekiyorum ve burada örmediğim kenarı örmeye devam ediyorum. Üçüncü aşamayı tekrarlıyorum. Köşeye 3 tane ikili trabzan yaptım. Üçüncü aşamada ne yapıyoruz? Buraya kadar örüyoruz. Birleşim yerine kaydırıyoruz. Tekrar karşılıklı iki kenarı birleştirip buraya kadar geliyoruz. Yani burayı normal şekilde öreceğim. Yine birleşim yerine kaydıracağım. Karşılıklı iki tane motif birleştirip buradaki köşeye kadar geleceğim. Sonra yine yukarı doğru birleştirmeye başlayacağız. Yine buraya kadar birleştirerek gelelim. Motifin bir kenarını ördüm. Burada birleştirme yerine kaydırdım. Tekrar iki tane motifi birleştirerek devam ettim. Köşeye en son 3 tane ikili trabzan yaptım. Yine araya bir zincir çekeceğim ve köşelerin birleşim yerine kaydıracağım. Aynı burada yaptığım işlemi burada tekrarlayacağım. Bir tane daha kenarı bu şekilde sırta birleştireceğiz. Artık koltuk altındaki birleştirmemiz bitmiş olacak. Köşeye 3 tane ikili trabzan yaptım. Araya bir zincir çektim. Buradaki köşelerin birleşim yerine batıyorum. Tek kaydırdım. Tekrar bir zincir çektim. Ve öncelikle ne yapıyoruz? Köşeye 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Sonra sağdakine kaydır, zincir çek. Soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Yine bu kenarı da birleştirelim. Sağdakine kaydır, zincir çek. Soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Diğer ön parçada yukarıdan aşağıya doğru birleştirmeye başlamıştık. Önce kol boşluğunu oluşturup sonra koltuk altından itibaren birleştirmiştik. Burada da önce aşağıdan başlıyoruz. Sonra kol boşluğu oluşturuyoruz. Arada bir zincir çektim. İki köşenin birleşim yerine battım. Kaydırdım. Tekrar bir zincir çektim ve köşeden itibaren örmeye devam ediyorum. Aşağıdan yukarı birleştirme işlemimizi bitirmiş olduk. 2 tane motifi birleştirdik. Burası artık bizim kol boşluğumuz olacak. Yapacağımız işlemle yine buradaki kenarı örüyoruz. Birleşim yerine kaydırıyoruz. Karşılıklı 2 tane motifi birleştirip yine buradaki köşede buluşuyoruz. Yine aradaki boşluğu kapattım. Köşeye kadar geldim. Köşede bir zincir çektim. 3 tane ikili trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Yine köşelerin birleşim yerine kaydırıyorum. Ve tekrar bir zincir çekip soldaki köşeye 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Koltuk altındaki en son birleştirmemi de yaptım. Artık yapacağım işlem ne? Herhangi bir birleştirme yapmadan burada kol boşluğu oluşturmak. Onun için ne yapacağım? Biz 3. aşamayı yapmamıştık. 3. aşamada sırta birleştiriyoruz artık. Burada yine iki kenarı normal şekilde öreceğim. Birleştirme yerine geleceğim. Aradaki boşluğu kapatacağım. Yukarı kadar geleceğim. En son köşeye 3 tane ikili trabzan yapacağım. Burada 3 tane ikili trabzan yapalım ve buluşalım. Tekrar omuzla birleştirmeye devam edeceğiz. Yukarı kadar size anlattığım gibi ördüm. Kol boşluğunu da oluşturmuş olduk. Motifleri örerken ne yapıyoruz? Kasma yapan yerleri açıyoruz. Elimizle düzeltiyoruz. Yine aynı düzeltmeyi yaptım. Köşede en son 3 tane ikili trabzan yaptım. Araya bir zincir çektim. Sırttaki köşeye geliyorum. Kaydırıyorum. Tekrar bir zincir çekip buradaki köşeye 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Artık sırta bağlantımızı yapıyoruz. Omuzdaki bağlantımızı yapıyoruz. Burada yapacağım işlemle yine sağdakine kaydır, zincir çek, soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Sağda tamamlanmış yer var. Solda eksik olan yer var. Diğer sırtta yaptığımız gibi burada yapacağımız işlemle yine birleştirerek devam ediyoruz. Buradaki birleşim yerlerini sırayla kaydırıyoruz ve 2 tane motifi karşılıklı yine birleştiriyoruz. Burada altında motif olduğu için size göstermem daha zor olacak. Zaten diğer tarafta detaylı şekilde göstermiştim. Aynı şekilde devam ediyoruz. Ben ne yapmıştım? Burada zincir çekmemiştim. Eli sıkı olanlar zincirle devam edebilirler. Kol boşluğunu oluşturduktan sonra bu şekilde omuzla birleştirmeye başladık. Karşılıklı motifleri birleştirdik. Köşeye en son 3 tane ikili trabzan yaptım. Araya bir zincir çektim. Sırtta 2 motifin birleşim yerine kaydırıyorum.
Tekrar bir zincir çekiyorum ve köşeye 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi daha net şekilde anlaşılacak nasıl ilerlediğimiz. Buradan örmeye başlamıştık. Sırta doğru birleştirdik 2 tane motifi. 2 tane motifi birleştirmeden geçtik ve kol boşluğumuzu oluşturduk. Sonra omuzdan devam ettik. Ve artık yapacağımız işlem, bir tane kenarımız kaldı örmediğimiz. Yukarıdan aşağıya doğru devam edeceğiz. Buraya geleceğiz. En son köşede 3 tane ikili trabzan yapacağız. Araya 2 zincir çekip ilk trabzanın tepesine kaydıracağız. Bir zincir çekip ipimizi gizleyeceğiz. Hırkamız artık yelek formunda, mankenin üzerinde de gördüğünüz fotoğrafını. Şimdi artık kolları eklemeye geçebiliriz. Kollarımız biliyorsunuz eninde 4 motif var, boyunda 3 motif var. Sonrasında boy kısmını lastikle uzatacağız. İlk 2 motifi ön tarafta birleştireceğiz. Sonra arkaya döneceğiz. 2 motifi de arkaya birleştireceğiz. Yine ip koparmadan koltuk altından bileğe kadar devam edeceğiz. Öncelikle buradan birleştirmeye başlayalım. Parça hazırlamayı biliyoruz ama tekrar yeni başlayanlar için söylemek istiyorum. Kolu yaparken ne yaptım? Üst üste 3 tane motif birleştirdim. Birinci aşamayı yaptım. Sonra ikinci aşamada yana motif ekledim. Aradaki boşlukları kapattım. Yana motif ekledim. Aradaki boşlukları kapattım. Yana motif ekledim ve aradaki boşlukları kapattım. Boy kısmında 3 tane var. Üst üste 3 tane ekliyoruz. En kısmında 4 tane var. Bu şekilde motifimizi, parçamızı hazırladık. Kol parçamızı hazırladık. 2 kol parçasını da aynı şekilde hazırlıyoruz. Parçamızda ne yapıyoruz? En son 3. aşamada köşede 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Üç tane ikili trabzan yaptım. Araya bir zincir çektim. Koltuk altının birleşim yerine kaydırıyorum. Buradaki koltuk altının birleşim yerine kaydırıyorum. Köşelerin birleşim yerine kaydırdım. Tekrar bir zincir çektim. Solda ne yapıyorum? Önce köşeye örüyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra sağdakine kaydır, zincir çek. Soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Koltuk altında birleşim yerine kaydırdım ve köşeyi ördüm. Yine sağ tarafta tamamlanmış motifimiz var. Birleştirmemiz yine aynı şekilde devam ediyor. Yukarı kadar birleşim yerine kadar sağdakine kaydır, zincir çek. Soldakine 3 tane ikili trabzan yap. En son burada kol parçasının birleşim yerine kaydırıyoruz. Sonra sağdaki köşelerin birleşim yerine kaydırıyoruz. Yine köşeden örmeye devam ediyoruz. Ve ikinci motifi de birbirine birleştiriyoruz. Artık birleştirme mantığımız hep aynı olduğu için tekrar bölümlerini bu şekilde geçiyorum. Koltuk altından birleştirmeye başladık. 2 tane motifi karşılıklı birleştirdim. Buradaki birleşim yerini geçtiğim gibi aynı burayı da geçiyorum. Köşeye 3 tane ikili trabzan yaptım. Araya bir zincir çektim. Önce soldaki parçaya kaydırıyorum. Birleşim yerine kaydırıyorum. Sonra yelekteki birleşim yerine kaydırıyorum. Ve köşeden örmeye devam ediyorum. Artık arka tarafa geçmiş olduk. Burası ön parçamız. Burası sırtımız. Sırttan artık yukarıdan aşağıya doğru, koltuk altına doğru örmeye devam ediyoruz. Birleşim yerlerinde değişen bir şey yok. Aynı şekilde devam ediyoruz. Yine buradan başlayalım ve koltuk altına kadar devam edelim. Örgünün ön tarafından kolu birleştirmeye başladık. Arkaya döndük. 2 tane daha motifi birleştirdik ve koltuk altına kadar geldik. En son köşede 3 tane ikili trabzan yaptım. Arada bir zincir çekiyorum. Koltuk altındaki köşelerin birleşim yerine batıyorum. Herhangi bir boşluğa değil, köşedeki birleşim yerine batıyorum. Birleşim yerine battım, kaydırdım, tekrar bir zincir çektim ve soldaki köşeye 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Artık koltuk altındaki birleştirme işimiz de bitti. Yapacağımız işlem ne? Koltuk altından bileğe kadar birleştirmek. Onu da şu şekilde gösterebilirim. Sağda yine tamamlanmış tarafım var. Solda eksik olan tarafım var. Yukarıdan aşağıya doğru birleştiriyoruz.
Birleşim yerlerini yine aynı şekilde geçiyoruz. Önce sol tarafa batıp birleştiriyoruz. Sonra sağ tarafa batıp birleştiriyoruz. Ve yukarıdan aşağıya doğru geliyoruz. Bilekte en son bitişimizi yapalım. Burada koltuk altından itibaren devam ettik. Ve bileğe kadar geldik. Köşede en son 3 tane ikili trabzan yaptım. Araya bir zincir çektim. Buradaki köşe boşluğuna girdim. Kaydırdım. Tekrar bir zincir çektim. Ve ilk yaptığım ikili trabzanın tepesine kaydırıyorum. Bir zincir çekip ipimi koparabilirim. Normalde ben bunu ipi olmayanlar için söylüyorum ama benim fazladan yumağım var. Sonradan bunun lastiğine devam edeceğim. Lastik örmek için burada ipimi koparmıyorum. Ama sizin fazladan ipiniz yoksa diğer tarafta da devam etmeniz gerekiyor. O yüzden kolunuzu birleştirirsiniz. Sonra ipinizi temin ettiğinizde lastik bölümüne geçersiniz. Fazladan ipi olmayanlar sonradan temin edecekler, burada kessinler. Ben orada lastik kısmını öreceğim. Orada durabilir. Şimdi diğer tarafı da söylemek istiyorum. Diğer tarafta sadece yön değişikliğimiz var. Onun haricinde değişen bir şey yok. Yine aynı şekilde birleştireceğiz. Bu taraftaki kolumuzu birleştirdik. Şimdi diğer tarafa geçtik. Zaten bu bizim artık son parçamız. Son birleştireceğimiz parça. Bu parçamızda da yine boyunda 3 tane motif var. Eninde 4 tane motif var. Kollarımızı biz dörtlü yapacağız. En son burada 3. aşamada köşede 3 tane ikili trabzan yaptık ve bıraktık. Burada yapacağım işlem ne? Bu tarafta ön tarafta başlamıştım. Burada koltuk altından başlayabilmek için sırttan örmeye başlayacağım. Önce sırttaki 2 motifi birleştireceğim. Sonra öndeki 2 motifi birleştireceğim. Ve koltuk altından bileğe kadar devam edeceğim. Size başlangıcını göstereceğim. Sonra bileğe kadar devam edeceğiz. Ve artık hırkanın lastik bölümüne geçmek istiyorum. Sırtta örmeye başlayacağımız için ne yapıyorum? Sırtı çeviriyorum. Burası benim sırtım. Her zaman sağda tamamlanmış parça olacak. Yani sırt sağda, kol parçam da solda. Bunları yeni başlayanlar için söylüyorum. Onlar kendilerini kontrol ederek devam etsinler. Burası örgümüzün sırtı. Bu şekilde çevirdik. Bunu da koltuk altından başlayabilmek için yapıyoruz. Yine diğer parçada olduğu gibi köşede 3 tane ikili trabzan yaptım. Arada bir zincir çektim. Yapacağım işlem ne? Koltuk altında köşelerin birleşim yerine kaydırmak. Koltuk altına geliyorum. Köşelerin birleşim yerine giriyorum. Herhangi bir boşluğa değil. Köşeleri birleştirdim, yere girdim, kaydırdım. Burada sıkı yapmak istediğim için bu kadar zorlanıyorum. Arada bir zincir çektim. Ve köşeye 3 tane ikili trabzan yaptım. Diğer parçada olduğu gibi yapıyoruz. Sadece burada sırtta başlamış olduk. Koltuk altına bağlantımızı yaptık. Yine diğer parçada olduğu gibi 2 tane motifi birleştiriyoruz. Sonra örgünün diğer tarafını çeviriyoruz. Buradan birleştirdik. Örgümüzü çevirdik. Yukarıdan aşağıya doğru 2 tane daha motifi birleştirdik. Koltuk altında köşelerin birleşim yerine battık ve koltuk altından bileğe kadar devam ediyoruz. Bilekte yine ister ipinizi kesin, fazladan ipiniz varsa orada ipinizi kesmeyin. Benim anlattığım gibi bilekte lastik kısmını geçersiniz ve örgünüzü bitirirsiniz. Ama ipiniz yoksa burada kesebilirsiniz. Bedendeki lastik kısmına geçersiniz. Tekrar ediyorum, sırtta örmeye başladık. 2 motif birleştirdik. Öndeki 2 motif birleştirdik. Koltuk altındaki birleştirmeyi yapınca koltuk altından bileğe kadar geldik ve diğer taraftaki gibi bitişimizi yaptık. Şimdi burayı da yapalım. Artık bedendeki lastik kısmına geçmek istiyorum. Size anlattığım gibi 4 tane motifi yerleştirdim. Koltuk altından bileğe kadar devam ettim. Burada da bitişimizi beraber yapalım. Sonra bedende lastik geçme kısmına geçelim. En son köşeye 3 tane ikili trabzan yaptık. Arada bir zincir çekiyorum. Sağdaki köşe boşluğuna girdim. İpimi kaydırdım. Tekrar bir zincir çektim ve ilk yaptığım trabzanın tepesine giriyorum ve bir zincir çekip yeteri kadar ip bırakıp kesiyorum.
Ben burada ipim var. Sonrasında lastiğe devam edeceğim. Siz ne yapıyorsunuz? Bedende lastik geçecek kadar ipiniz yoksa şu an ipinizi koparın. Bedendeki lastik işlemini bitirin. Sonra ipinizi tedarik ettiğinizde koldan devam edersiniz.